Kıymetli dostlarımız, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Türk dış politikasında değişim çanları yine şiddetle çalmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kendimizi Amerika'nın müttefiki olarak gördüğümüz için bu ülkeden hiçbir kötülüğün gelmeyeceğini zannediyorduk. Ama ilk Kıbrıs bunalımında yani 1964'te Sovyetler Birliği bizi tehdit edince o zamanki Amerikan Başkanı Türk Başbakanı İsmet İnönü'ye bir mektup gönderdi ve Kıbrıs yüzünden Sovyetler Birliği size müdahale ederse sadece seyrederiz dedi. Daha sonra da İnönü bir bütçe oylamasıyla düşürüldü. ABD, Kıbrıs'ta bize ikinci büyük şoku 1974'te yaşattı. Yunanistan'daki albaylar, juntasının gündeminde bulunan Kıbrıslı Rumlar, Türkleri katledip adayı Yunanistan'a ilhak etmeye çalışınca Türkiye, 1974'ün 20 Temmuz'unda Kıbrıs'a müdahale etti. O dönemde Başbakan Ecevit, yardımcısı da Erbakan'dı. Kıbrıs'taki ilk harekatta kısmen başarılı olduk. İkinci harekatta ise Kıbrıs Türklerin alanını Rumlardan temizledik. ABD hep karşımızda yer aldı. Ama bu arada Amerika, Türkiye'ye ambargo uyguladı. Yani hayatımızda ikinci kez Amerika'nın Türkiye'ye karşı bir ülke olduğunu anladık. Bu arada Yunanistan, Kıbrıs yüzünden NATO'dan çıkmıştı. 12 Eylül 1980 darbesi, Kenan Evren liderliğinde gerçekleştirildi. O sırada Amerikan Başkanı olan Jimmy Carter, kendi Dışişleri Bakanı'na Türkiye'de ne oluyor diye sorunca, bakan, bizim çocuklar darbe yaptı dedi. Ve darbecilerin ilk işi Rogers Planı denilen Amerikan projesini kabul etmek oldu. Böylece Yunanistan NATO'ya geri döndürüldü. Aslında bu dönem Türkiye'nin uyanma dönemiydi. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'nda uçaklarımızın yedek lastiği olmadığı için bunları Libya lideri Kaddafi bağış olarak veriyordu. Ondan sonra Türkiye kendi savaş sanayini geliştirmeye başladı. Silahlı insansız hava araçları işte bu yüzden önemli. O dönemde tank palet fabrikası kuruldu. Artık Türkiye kendi helikopterini yaptı. Silahlarını ve uçaklarını da yapıyor. Yunanistan ABD'nin oyuncağı. Derken bugünlere geldik. Ve iş iyice ciddileşti. Bu defa Amerika, Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı silah olarak kullanmaya başladı. Türkiye'nin satın almak istediği silahları Yunanistan'a karşı kullanırsınız diye vermekten kaçındı. Yunanistan'da 9 yerde askeri üs kurdu. Şimdi bu noktada Amerika'nın desteklediği PKK'yı yok etmek için Suriye sınırına askeri müdahalede bulunma ihtimalimiz hem Amerika'yı hem İran'ı hem de Rusya'yı endişelendiriyor. Kısacası Türkiye sadece kendine güvenmek durumunda. NATO ülkesi olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü NATO ülkeleri başta Almanya, sonra İsveç ve Amerika olmak üzere Türkiye'yi tehdit eden terörist örgütlere yataklık ediyorlar. PKK'da, FETÖ'de artık çok açık biçimde ABD'nin gönüllü oyuncakları. Bereket Türkiye'de bilinçli bir yöntemi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde içeride terörist temizliği hiç aksatmadan yapılıyor. Sınır güvenliğimiz ise ordunun hiç eksilmeyen operasyonları ile sağlanmakta. Bakalım bu gidiş nerede son bulacak? Türkiye neden yıllardır Avrupa Birliği'ne giremiyor? Türkiye'nin 1963'te Avrupa Ekonomik Topluluğu'yla ortaklık anlaşması imzalamasıyla başlayan süreç 1987'de tam üyeliğe başvurulmasıyla ivme kazanmış, 2005 yılında ise tam üyelik müzakere süreci resmen başlamıştı. Ancak Türkiye bir türlü Avrupa Birliği'ne alınmadı. 1987 yılında Fas, kendisinin üyelik için uygun şartlarda olduğunu ileri sürüp Avrupa Birliği'ne üyelik için başvurdu. Bilin bakalım hemen arkasından ne oldu? Söyleyeyim. Avrupa Birliği Fas'ı sen Avrupalı değilsin diyerek anında reddetti. Aynı yıl 14 Nisan 1987 içinde resmen tam üyelik için başvuran Türkiye'ye ne oldu peki? Avrupa Birliği başvuruyu kabul etti. Çünkü Türkiye'yi tarihinden ve coğrafi özelliklerinden dolayı Avrupalı saydı ve müzakereleri başlattı. Aralık 2013 yılında Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşması imzaladıktan sonra Avrupa Birliği vizesiz rejim yönünde yol haritası da dahil olmak üzere Türkiye ile vize serbestleştirme diyaloğu başlatıldı. Anlaşmada belirli koşullar sağlandığı takdirde bir yıl içinde Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması konusunda Kasım 2015 yılında ulaşılmıştır. 18 Mart 2016'da Avrupa Birliği'ne girmek için mültecilerin engellemeyi amaçlayan AB, Türkiye ile göçmenler konusunda anlaştı.
Bu anlaşma çerçevesinde Türkiye, Yunanistan'a girmeye çalışan göçmenleri geri alacak ve Avrupa Birliği, Türkiye'deki mültecileri de almayı kabul etti. Karşılığında AB, Türkiye'ye 6 milyar avro verecek ve Türkiye'ye sürdüğü 72 şartı yerine getirmesi durumunda Haziran 2016 sonuna kadar Türk vatandaşları için vizesiz seyahat vermeyi kabul etti. 15 Aralık 2021 tarihinde AB Konseyi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verdi. Avrupa zaten ırk ve din üzerinden düşünmekten vazgeçse her halükarda Türkiye'yi alması lazım. Kıbrıs, Ege ve Akdeniz sorunları çözülür. Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya'da etkinliği artar. Enerji erişiminde alternatifler geliştirir. Ancak Avrupalılar, Türkiye'yi karar alma mekanizmalarının dışında ancak kendilerine bağlı tutacak yöntemlerin peşinde koşuyorlar. Kendilerince güçlüyüz, gerekirse zorla istediğimizi yaptırırız diye düşünüyorlar. Dur bakalım, herkesten ve her şeyden büyük ve güçlü Allah var. Bakalım ne olacak, kim kime muhtaç olacak? Bu arada Avrupa'nın Rusya'ya alternatif gaz ve petrol arayışı devam ediyor. Bu arayışı Avrupa'yı Azerbaycan ve Cezayir'de kaynak aramaya yönlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Dubai Emiri Muhammed bin Raşid El Mektum'la görüştü. Burada bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Avrupa'nın petrol ve doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %40'ı Rusya'dan karşılanıyor. Bu durum ne kadar hızlı bir şekilde değiştirilmeye çalışılsa da yıllar sürecek bir süreç. Birçok Avrupa ülkesinde insanlara evde duş almamaları, yemek pişirmemeleri öneriliyor. Avrupa'yı kendi koyduğu ambargolar vuruyor. Anlayacağınız Avrupa, tarihinin en büyük enerji krizini yaşıyor. Bildiğimiz manasıyla medeniyetin beşiği olan bir Avrupa çok yakın gelecekte kalmayabilir. Yunanistan, Türk-ABD ilişkilerinin zayıflayıp kopması için elinden geleni yapıyor. Amerika'daki Yunan lobisi Kongre'yi etkileyerek Türkiye'nin satın almak istediği F-16'ları çıkmaza sokmaya çalışıyor. Temsilciler Meclisi'nden çıkan tasarıya göre Türkiye'ye F-16 uçakları verilse bile bunların Yunan adaları ve Yunan hava sahası üzerinden uçmaları yasak olacak. Aynı tasarıyı şimdi Senato'da kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bütün bu yaşananlar kötü gibi görünse de aslında F-35 belasından nasıl kurtulduğumuzu anlıyoruz. Rus hava savunma sistemi olan S-400'leri aldığımız için bize satmamaya karar verdikleri F-35 uçakları birbirine ve bir merkeze bağlı. Bu merkezde tabii ki Amerika'da. Yani Amerika onay vermezse buradan bu uçakların marşına basmak bile mümkün olmayabilir. Aşırı pahalılığı ve teknolojik birçok sorunu olması ikinci derece önemde bulunuyor. Yunanistan'ın bu hamleleri kötü komşu ev sahibi yapar atasözüne tam uyuyor. Bu gidişle kontrolü bizde olmayan uçaklar yerine A'dan Z'ye Türk yapımı uçaklara sahip olacağız. Belli ki kendi üretmediğimiz uçaklara ve savaş aletlerine güvenmemiz artık mümkün değil. Bu gerçek bir kere daha ortaya çıktı. Peki sizce Avrupa Birliği'ne girmeli miyiz? Yeni projelerin yerli ve milli imkanlarla yapılmasını destekliyor musunuz? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.